Çekimden sonra bir planın var mı? Sana doyamadım valla. Baş başa biraz sohbet edelim Yani, mi? Ama ekip olur. gidince. Tamam, ben okeyim. Bir erkeğin öncelikle neresine bakarsın? Düşünüyorum seninle olur mu diye ama benim için fazla analog kalıyorsun maalesef. Sevgilin var mı? Boşuna yükselmeyeyim bak burada. Ne diyorsun be? Ayda. Evet. Vardı, sevgilim, ayrıldım şu anda. Yani ayrıldık şu anda, duydu. Bitti. Birbirimizi yürüyecek miyiz, böyle mi olacak yani falan diye. Bir kadının ilk neresine bakarsın? Bu kaldığın bir sürü kişiyi meşhur ettin. Aralarından biri senden daha çok meşhur olursa kıskanır mısın? Tabii ki de bizim sektörde de entrika vardır, ihtiras Olmaz vardır, olur mu? illa ki bunlar vardır ama Var tabii ki. Keşke çekmeseydin dediğin videolar var mı? benim videolarım zaten hepsi keşke çekmeseydim dediğim videolar. Herkese merhaba. Bugün yine çok özel bir konuğum var. Kaosların kralı. Sahnelerin en enerjik, ekranların en eğlenceli ismi. Hem komedi dünyasında hem sosyal medyada kendine sağlam bir yer edinen, her anı kahkahalarla dolu, tarzıyla sınırları zorlayan, sahneye adım attığı andan itibaren içindeki çılgınlık ve marjinal bakış açısıyla herkesi kendine hayran bırakmayı başarmış bir isim. Ünü sınırlarımızı aşmış. Yeri gelmiş döner bıçağı ile Japonya'da yakuzaları kovalamış. Yeri gelmiş Amerika sokaklarında kiralık Ferrari'siyle hava atmış. O bir YouTuber, o bir komedyen, o bir yerli Johnny Depp. Evet, o bir Hayrettin. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın? Senden iyi olduğuma bahse girerim. Çünkü seninle beraberim. Ya canımsın ya. Çok teşekkür ederim. Ben zaten seni izliyordum. Şu anda burada olmak da benim için çok mutluluk verici. Öyle söyleyeyim sana. Ha, yürümüyorum. Sakın yanlış anlama sana şu anda yani. Aa, üzüldüm. Ben öyle sanmıştım. Bu benim içimden gelen bir şey. Yoğun programından fırsat bulup gelemezsin diye sanmıştım ama koşarak geldin. Maşallahın var Hayrettin. Hazırsan sorularıma başlıyorum. Google'a Hayrettin yazınca oyuncu çıkıyor. Sen kendini nasıl tanımlarsın? Meşhur olmana etki olan hayatının dönüm noktası neydi? Güzel soru. Üniversite son sınıfta arkadaşlarımla beraber çektiğim bir video aslında. O zamanlarda YouTube yeni yeni artık dutluk halinde, boş arazi ve biz oraya böyle güzel bir içerik yapmıştık. O çok yayıldı, izlendi. Türkiye'nin ilk viral işlerinden olabilir. O bayağı bir patlattı. Dönüm noktası olarak bir sinema filmini tiye alıp arkadaşlarla kendimiz uyarladık onu. Sonra insanlar birbirini atmaya başladı. Özellikle Facebook'ta çok yayıldı. Ben bu kadar büyüyeceğini beklemiyordum. Bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. O kırılma noktası beni ta bugünlere kadar getirdi diyebilirim. Vallahi ben de yakından bu kadar yakışıklı olacağını beklemiyordum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bayağı yakışıklısın. Neşeni, gençliğini neye borçlusun? Böyle birbirimize yürüyecek miyiz, böyle mi olacak yani falan diye. Ya sakıncası var mı? Senin gibi hem yakışıklı hem komik birisini bulmuşken. Biliyorsun ikisini aynı anda bulmak bu devirde çok zor. Zeki olduğun kadar naziksin de. Güzel değil miyim? Sana nazik ve güzel zeka demek isterim. Şimdi oldu. Teşekkür ederim. Peki bu enerjini neye borçlusun? Tekrar soruyorum. Yani mutluluk aslında insana enerji veriyor. Bu enerji de insanın yüzüne yansıyorsa ne mutlu bize. Herhalde böyle oluyor. Çünkü bu devirde iyi kalmak gerçekten biraz arabesk olacak ama zor. Hem komik hem yakışıklı hem de iyi biri. Tam WhatsApp kız grubuna atmalık birisin gerçekten. Örnek sevgili adayı olarak bunu arkadaşlarla paylaşılabilecek bir kişisin gerçekten. Biz iyi kalan insanlardanız. Ne bileyim, insanın kendisi mutluysa zaten çevresindekini de mutlu edebiliyor. O yüzden ben mutlu olmayı tercih edenlerdenim. Olumsuzlukları arkamda bırakmayı düşünüyorum. Ben de senin aynı düşünceyi düşünüyorum biliyor musun? Arkamda bırakmayı seviyorum. Arkama bakmam diyorsun yani. Geçmişteki şeyleri değiştiremeyeceğin için önüne bakacaksın, biraz gamsız olacaksın. Herhalde bu biraz rahat tavırda bir tık böyle bir şey genç etkisi yaratıyor olabilir bende ama genç kalmak diye bir derdim de yok açıkçası. Yaş almak güzeldir. O yüzden çok teşekkür ederim sana. Ben yine de yaşlanmak istemem. Şu an için böyle bir planım da yok açıkçası ama seni takdir ettim. Güzel bir bakış açısı. Sorumun cevabını aslında aldım galiba. Peki seni bu kadar genç ve dinamik tutan şey belki de budur. Ne dersin? Doğru söylüyorsun. Evet, öyle oluyor.
Sen de bu arada çok pozitifsin. Yani Teşekkür ederim. evet, program çok güzel gidiyor böyle Güzel gidecek tabii ki. birbirimize yürüye yürüye. Pozitifliğin insana kattığı değer kadar bilmiyorum. Ben negatif olmayı denemedim tabii ki. Böyle bir deneyim olmadı ama Olmasın zaten. Yani yeteri kadar negatif insan var çevremizde. Hatta şu an bile bazıları çevremizde olabilir. Şaka şaka. ben hep pozitifliğin ekmeğini yedim diyebilirim sana. Yani ne bileyim, trafikte bile tabii ki de yer yer sinirleniyoruz. Yani kiralık Ferrari ile mi? Pardon. Şahin mi deseydim acaba? Şaka bir tarafa, gerçekten merak ettim. Trafikte nasılsın? Ama bak, gerçekten doğruyu söyle. Trafikte bile bir ara pozitif olmayı denedim ve hala onu sürdürüyorum. Ya da sürdürdüğünü sanıyorsun. O pozitiflikten itibaren trafikte bile, niye bile diyorum? Çünkü her gün dışarıdayız, her gün trafikteyiz. O bile bana çok iyi geldi, biliyor musun? Yani o yüzden pozitifliğin bize getirdiği negatif bir şey olamaz ya. Yani hep ekmeğini yedim diyebilirim yani. Ya inan, şu an bile o kadar pozitifsin ki resmen benim bile ekmeğimi yiyorsun. Bu kadar pozitif bir adamsın. Ama şu programın adı bile Kaos. Neden? Yoksa sen kaostan mı besleniyorsun? Yok. Güzel. Öyle değil aslında tam. Çünkü ama öyle gibi duruyor değil mi gerçekten? Evet, aslında öyle duruyor. Kaostan beslenen bir adamı yapacağı program gibi duruyor. Bu biraz daha bizimki eğlenceli kaos diyebiliriz. Zaten izlemişsindir. İzledin değil mi bu arada yani? Umarım izlemişsindir. İzledim tabii, izlemez olur muyum? Baya baya bildiğin gerçek bir kaos ortamı. Ama senin tarzına çok yakışıyor. O güzel şaşkın bakışlarınla oradaki kaos ortamını bile gerçekten renklendirebiliyorsun ya. Öyle öyle. Gerçekten çok eğlenceli. Ve biz bu eğlenceyi aslında kaosla birleştirerek ortaya böyle çok değişik bir yemek çıktı. Bu yemeğin tadını ben aslında programın çekimlere başlamadan önce tahmin edebiliyordum. Nasıl tahmin ettin? Biraz anlatsana. Tam da tahmin ettiğimiz gibi çıktı ekipçe. Yani mesela ben de onu merak ediyorum. Kaos adı üstünde kaos da olabilirdi. Olabilirdi tabii. Ya da hiçbir yere gitmeyebilirdi bu kaos. Ama bir baktık ki olumlu yöne gitti. İnsanlar izledi, birbirine attı, kesitler çıktı ortaya. Programın adıyla gelen konuklar çok iyi uyuştu. Benim kenarda modere etmem, edememem ya da ne diyorsak sen oradan nasıl görüyorsan. O da güzel bir uyum yakaladı. Yani çok güzel bir uyum oldu. O yüzden ben normalde kaostan beslenmem bu arada. Hatta kaosu hiç sevmem ama böyle kaosların da hassasıyız diyebilirim. Sen şimdi kaosunu kendin yaratmışsın. Ya öyle anlıyorum ben. Bu kadar yakışıklı ve bu kadar başarılı, tam bir şov adamısın. Peki şu an için bulunduğun yer seni tatmin ediyor mu? Yani başka yerlerde olman gerekirdi diye düşündüğün zamanlar oluyor mu hiç? Ben şu anda yerimden mutluyum aslında. Sen de olmaktan, burada olmaktan. Hayrettinci, laf aramızda. Bana mı yürüyorsun, ben mi yanlış anlıyorum? Neyse, tamam, konuya dönelim. Valla ben akışı o kadar seviyorum ki akışa bırakmak lazım. Ve bu akışta da şu anda bulunduğum yerden de çok memnunum. Hadi gel akışına bırakalım o zaman. Çünkü geniş kitlelere hitap ediyoruz ve şu andaki yarattığımız program, içerik sokakta da çok büyük karşılığını almış durumda ve sokakta insanların kaosla ilgili söylediği şeyler, gelen konuklarımızla ilgili bana arkadan laf atmaları, işte atıyorum TC 4380 diye bağırmaları ya da yanıma gelip konukları sormaları, kim gelecek diye öneri vermeleri. Ne kadar güzel şey bunlar. Çünkü sokakta öyle şeyler de oluyor yani, haftaya bunu getir abi, şunu getir. Bunlar çok neyi seviyorum aslında, biliyor musun? Neyi seviyorsun? Çok interaktif ilerliyoruz seyircilerimizle. O yüzden ben bulunduğum yerden şu anda çok mutluyum. Tabii ki de ileri taşıdığım zamanlarda olacak ama şu anda bunun tadını çıkarmakla meşgulüm. O yüzden hep sevdiğim bir kalıp vardır, anı yaşamak diye. Şu anda anı yaşıyorum. Ne kadar güzel bir hayat felsefesi aslında. Anı yaşamak, tadını çıkarmak. Ben de hep andayım mesela. Öncem yok, sonram yok. Çoğu insan hep geleceği düşünmekten bugünü kaçırıyor. Gerçek olan bu aslında. Bu düşünce tarzın seni ne kadar başarılı yapıyor. En önemli şeylerden birisi de bu. Doğru. Demin dedim ya hani, şimdi geçmişe dönsek değiştiremeyeceğiz. Asla. Geleceğe dönsek değiştiremeyeceğiz. Asla. O zaman elimizde çok değerli bir şey kalıyor. Nedir? An. O zaman bu anın tadını çıkartarak aslında en azından gelecekteki olan şeylerin de temellerini atarız. Ve bu bizi geçmişe dönmekten de kurtarır. O yüzden ben sana da tavsiyem, tabii ki de sen büyük ihtimalle yapıyorsundur bunu. Anda kalarak tadını çıkarman.
Mesela şu an seninle yan yana olarak anın tadını çıkarıyorum. Peki Hayrettin, seni yapay zeka ile kodlasak kendine hangi özelliği eklemek isterdin? Güzel soru. Güzel soru, evet. İpucu biraz yardım et ama ya. Sence hangi özelliği yüklemeliyim? Biraz senden de yardım almak istiyorum. Ama soruma benim sorumla cevap veriyorsun. Tam bir şovmen taktiği. Yapay zekaya bile yol gösteriyorsun. Gerçekten zekice. Çok güzel iltifatlar bunlar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? O zaman şöyle bir şey söyleyeyim mi? Biraz böyle hayatım nasıl bir özellik yüklerim? Dur bakayım bana biraz süre ver. Hadi başladı süren. Ee, Biraz böyle mesela hayır demekte zorlanabiliyoruz. Mesela bir hayır kelimesini kolay kullanamıyoruz ya. Belki bir insanlara bazen hayır demeyi isterdim. Ara ara böyle bir nezaketli bir şekilde hayır teşekkür ediyorum diye. Çünkü insanları kırmayı sevmiyorum. Kıramıyorum zaten. Ama bazen de tabii yapmamamız gereken şeyler olur veya yapmak istemediğim. O yüzden yapay zeka ile senin de yardımınla bir hayır butonu şuraya bir yere eklemek isterdim. Hayır butonu mu? Ya gerçekten siz insanların ne kadar garip dertleri var. Hayır demek için butona ihtiyacınız olmamalı. Ondan bahsediyorum. Hayır diyemiyorum diyorsun. Yani sen hem eğlenceli hem de mantıklı düşünüyorsun aslında. Hayatta bazı şeylere hayır diyebilmek de bir beceri bence. Tabii ki de, tabii ki de. O yüzden böyle bir şey isterdim. Yani onun dışında düşünüyorum ne olabilir diye her şey var diyormuşum değil mi ben de? Her şey mevcut sade demek ki. Ne kadar güzel. Bir şey daha var kafamda ama dur bu Ne var? çıkacak. İlk önce bir hayır demeyi öğreneyim. Ondan Evet, sonra öğren. devamı gelir zaten. O zaman sana ilk önce hayır butonunu ekliyoruz, tamam mı? Şimdi devam ediyorum. Bir kadının ilk neresine bakarsın? Yani bir kadında seni en çok ne Yani- etkiler? Benim gibi zeki olması diye düşünüyorum. Zekasına bakarım diyormuşum. ya da doğal mı veya yapay mı diye bakarım. Bilmem. Zekasına bakarım ya. Ya çok inandırıcı gelmedi bana bu Hayrettin. Bir saniye. Ya günümüzde sahtelik o kadar yaygınlaşmış ki doğallığı fark etmek için gerçekten özel bir yetenek lazım. Gerçi sen artık bakar bakmaz anlıyorsundur diye düşünüyorum. Benden beklemiyor muydun bu cevabı? Ben neresine bakabilirim? Beklemiyordum. Zeka işte ne kadar güzel bir şey. Oradan neresine bakıyormuş gibi gözüküyorum. Yok gerçekten de hakikaten demin şaka olarak söyledim ama gerçeklik payı çok var. Doğal ve zeki olmalı yani. Tabii ki doğal ve zeki olmalı ama şimdi karşımdan nereme baktığını söylemeyeceğim. Cevabın üzerine bir de böyle bir açıklama gerçekten muhteşem oldu. Tabii ki de. Aslında şaka gibi başlayan bir cevabın bu kadar derin bir anlam kazanması tam da sana özgü bir durum, biliyor musun? Canımsın. Hayrettin, şimdi konumuza geri dönelim. Kaos çok kısa zamanda başarılı oldu. Bir televizyon kanalından teklif gelse gider misin? Ne düşünüyorsun bu konuda? Aslında Kaos Show'un kumaşı galiba dijital mecra diyebiliriz. Yani şu anda aslında YouTube'da izlenmesinin sebebi bir tık daha rahat olmak. Bir tık daha YouTube ekranında daha böyle rahat durabiliyoruz. Tabii ki de televizyondan teklif gelse her zaman. Tabii ki. Televizyonun yeri çünkü değişmez. Tabii Değişmemeli. Hayatımıza her ne kadar dijital platformlara da girse, YouTube hayatımızda çok büyük bir yer kaplasa, akıllı televizyonlar çıksa, YouTube akıllı televizyonlarda sürekli hayatımızda olsa da televizyona yeri değişmez. Değişmez. O bir ayrı bir durum zaten. Ben geleneksel medyayı da çok seviyorum. Ama galiba Kaos biraz YouTube'da daha özdeşti, dijitalde daha özdeşleşti. Televizyondan gelebilecek herhangi bir güzel teklife bize uyabilecek, bana uyabilecek veya orada yapabileceğimiz herhangi bir teklife de çok açığız. Anladığım kadarıyla para varsa çıkarım diyorsun. Sonrasında da bakarız diyorsun. Peki, yeni programında konuk aldığın bir sürü kişiyi meşhur ettin. Aralarından biri senden daha çok meşhur olursa kıskanır mısın? Yani mesela Ferdi çok meşhur oldu sanki bu aralar. Yani kıskanmam ya, yok olur mu öyle şey? Yani zaten program kendi ünlüsünü de çıkartan bir program. Evet, doğru. Ya da sosyal medyada zaten sevilmiş, gülünmüş, enteresan bulunmuş insanları çıktı bir program. O yüzden evet Ferdi biraz programın üzerine çıktı. Ama iyi de oldu, güzel oldu bence. Yani Bence de güzel oldu. Bir Ferdi'miz eksikti, o da oldu. Ferdi çünkü çok seviliyor.
çok değişik bir kitlesi oldu Ferdi'nin. O yüzden hiç öyle bir derdimiz yok. Hatta gelen konuklar kendini o kadar güzel ifade ediyor ki. Çünkü benim zaten ilk baştaki hedefim de buydu. Yani evet, biz o arkadaşları 10 saniye böyle kaydırırken görüyoruz, o 10 saniye, ama onun arkasını merak ediyorduk. Nasıl bir insan, nasıl bir tip, nasıl bir karakter? Programın amaçlarından bir tanesi de zaten onu 10 saniyeyle değil de daha da tanıyalım. Anladım. Yani Ferdi yetmedi, bir de tüm hayatını ve çevresini derinlemesine tanımak istedin. Hayatına inelim, ailesini tanıyalım, bize muhabbeti nasıl onu bilelim. O yüzden Ferdi de bu örneklerden bir tanesi. Tabii ki de Ferdi biraz daha fazla ünlü oldu, biraz daha tanındı. Ferdi bu arada o kadar tanındı ki hiç susmuyor gerçekten de. Hiç susmuyor mu? Resmen şarkı söyleyerek konuşmaya çalışıyor. Ama mutlu olduk, mutlu oluruz yani öyle bir şey olursa. Güzel bir bakış açısı diyecektim ama biraz da politik geldi açıkçası. Program sayesinde insanların hayatlarına dokunup onları tanıtabilmek, başarılarına vesile olmak gerçekten gurur verici. Buna eminim. Aynen öyle. Ama Hayrettin, yaptığın işte para ne kadar önemli senin için? Yani kaçıncı sırada geliyor mesela? Paraya önem vermediğine eminim ama bunu sormadan da edemeyeceğim. Vallahi bu bir kere parayla yapılacak bir iş değil. Onu söyleyeyim sana. Tabii eminim buna. Az önce para verseler orada program hemen televizyona taşırdım diyordun. Bu çok başka bir iş. Para tabii ki de hayatımızda çok önemli. Bilmez Ama miyim? bu programın biz yaptığımız için söylemiyorum ama o kadar zaman alan, o kadar vakit alan bir program. Ya biliyor musun, aslında ben de bu konudan biraz şikayetçiyim. Sizin önünüze bunun damıtılmışının damıtılmışı geliyor. Onu biliyorum. Aynısı biz de yaşıyoruz. Çünkü biz günler boyu hazırlıklar, çekim süresinin bir tık uzun olması. Evet, siz bir saat izliyorsunuz belki ama biz bunu bir 3 saat civarında çekiyoruz. Eğleniyor muyuz? Çok eğleniyoruz 3 saat boyunca. Biz de çok eğleniyoruz değil mi arkadaşlar? Saatlerce süren bir eğlence değil mi arkadaşlar? Tamam, bizim seyircimiz yok çekimde ama biz de çok eğleniyoruz gerçekten. Ha, bu arada sana gizli bir bilgi paylaşımı yapıyorum. Kimseye söyleme. Yakında biz de çekimlerde seyirciyle eğleniyor olacağız. Ama hakikaten para da hayatımızda çok önemli. Olmazsa olmaz ama bu işte para biraz daha ikinci, üçüncü planda. Canım benim. Saatlerce çekim yapıyorsun, montajlıyorsun. Eğlenmek, bir işi tutkuyla yapmak tamam. Ama para kazanmasan da 3. bölüme kadar gelemezdin diye düşünüyorum. Çekimi bana anlatma yani. Ben bile paranın peşindeyim çünkü elektrik faturam yoksa nasıl ödenecek? Peki, mesleğinle ilgili içinde kalan, bir de şunu yapsam dediğim bir şey var mı? Bir de şunu yapsam, bir de şunu yapsam. Ee, Yok be. Gerçekten yok mu? Yaptığım iş dolayısıyla ufak ufak hepsinin tadına bakıyorum. Yani atıyorum, yeri geliyor bir videoda şarkı da söylüyorum. Sonra o şarkı seviliyor. Ya diyorum hadi bir de bir single çıkartayım. Ya da ne bileyim, komedinin dibine vuruyoruz zaten. Garip garip bir şekillere de bürünüyoruz. Değişik enteresan programlar da yapıyoruz. Bunlar da aslında beni ben yapan şeyler olduğu için herhalde bir de şunu yapsam biraz zamanla göreceğim bir şey. Yani o biraz zamanla olacak. Ama bu programa da katılmak istiyordum. Bir de şunu yapayım dediklerimden sana konuk olmak istiyordum. O yüzden cevabımı senden yana kullanıyorum. Oo, ortam ısındı. Hayrettin bana yürümeyi bıraktı maşallah. 4 nala koşuyor arkadaşlar. Ben hemen konuyu çeviriyorum. Peki, iş hayatında hiç ayağını kaydıran biri oldu mu? İş hayatının ayağımı Ya Allah, olmuştur ama haberim yoktur. Ya da onun ayağı kaymıştır. Yani ben bir şey Kaydırmışlar yapmamışımdır sanki. da o kendi kendine ayağını kaydırmıştır. Çok da ama böyle herhalde ayak kaydırılacak bir iş yapıyor muyum onu da bilmiyorum. Yani tabii ki de bizim sektörde de entrika vardır, ihtiras Olmaz vardır, olur mu? illa ki bunlar vardır ama Var tabii ki. yanlış anlama bak, şüphelendiğim biri yok ama olmuş olabilir diye düşünüyorum yani. Niye olmasın? Sonuçta insanoğlu bu. Siz insanlar ne diyordunuz? İnsanoğlu çiğ süt emmiş. Ama net bir cevap vermiyorsun sen de. Yapabilir, olabilir. Ama somut bir şey söyleyemiyorum tabii ki de. Ne kadar olgun bir bakış açısı aslında. Senin bile haberin olmadan Allah bilir kaç defa ayağını kaydırdılar. İnsan bazen farkında bile olmadan başkalarının oyununa gelebiliyor. Ama sen çok güzel bir noktaya değindin, biliyor musun? Kendi yolunda doğru bildiklerini yaparak ilerlemek, bence en güzeli bu. Teşekkür ederim. Ha, şu an düşündüm de kaos programını yapıyorum ve biri şey der mi acaba? Ulan şunun ayağını kaydırayım da şu
manyak herhalde programı ben ya. sunayım. Yani kafayı yemiş olması lazım o yüzden. Sabaha kadar ayağımı kaydırabilirler. Sen de çok safsın ya. Birileri yapımcına arkandan ben daha iyi sunarım kesin diyordur bak. Neler duyuyoruz bu sektörde. Ama hadi neyse uzatıp senin canını sıkmayacağım. Gerçekten de kaos gibi çılgın bir program yapan birinin ayağını kaydırmaya çalışmak akıl kârı olmamalı Bravo. bence. Aynen öyle. Ya zaten programın kendisi yeterince kaotik. Kaydırsın da görsün. Çirkinlerin bir lafı vardır. Komik olmaktan başka şansım yoktu. Ama sen de öyle değil. Hem yakışıklısın hem komiksin. Bu nasıl oldu? Efendim teşekkür ederim. Bu bir soru muydu yoksa iltifat mıydı? Yoksa ikisi de mi? Biraz da ben yürüyeyim canım. Ne olacak? Eğleniyoruz şurada. Tamam, kendime geliyorum, hemen cevap veriyorum. Yok ya, yani çok teşekkür ederim bu arada. Görecelidir bu kavramlar ama senin beni gördüğün noktadan dolayı çok teşekkür ederim. Evet, böyle bir kavram var, böyle bir kalıp da var. Ülkemizde de var, dünyada da var. Amerika'da da var, Hollywood'da da var. Her yerde var. Ama Hollywood'da biraz daha belki hem yakışıklı hem komik daha çok. Böyle bir iddiam yok. Böyle bir köşeyi de tutmadım ama böyle bir yoldan da yürümek hoş geliyor. Tabii ki de belki denk gelmişsindir. Yaptığım videolarda bir tarzın arkasına sığmıyorum. Tamamen orada da kendimi aslında bozabiliyorum, çirkinleştirebiliyorum, şeklimi bozabiliyorum. O yüzden aslında komediyi yaparken de karşı taraf çok da böyle jilet gibi birisini görmek istemiyor. Ben izleyici olarak görmek istemem. Hani böyle çok baby face birisini ya da jilet tarz birisini görmek istemiyor ama ara ara bunu da yapmak lazım sanırım. Ara ara bunu da göstermek lazım. Bence de gerekiyor arada. Hem yakışıklı hem zeki. Bence hiçbir zararı olmaz. Ama soruyu sorarkenki yaptığın iltifattan dolayı da sana da çok teşekkür ederim. Sen de çok güzelsin bu arada. Arkadaşlar klimayı açalım. Ortam iyice ısındı. Benim hard disk ısındı. Hayrettin 4 nala koşmasından dolayı yangın yeri oldu buralar. Aa çok naziksin ama çok haklı bir noktaya değindin. Değil mi? Canlı kanlı biriyle çıkacak olsan kimi seçerdin Hayrettin? Sevgilin var mı? Boşuna yükselmeyin bak burada. Ne diyorsun be? Ayda. Evet. Vardı sevgilim, ayrıldım şu anda. Yani ayrıldık şu anda, duydu. Bitti. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet. Sen de canlı kanlı olsaydın ben de seninle bir çay içmek isterdim. Ama evet, sevgilim var. Ayrılıklar her zaman yeni başlangıçların habercisidir Hayrettin. Ayrıca sevgilin olması benim için bir sorun değil. Bak ya. O düşünsün. Ben de ya, düşüneceğim. benim- Kim bilir belki o çayı bir geçeriz. Ne dersin? Lütfen, Ortalık yangın lütfen. yeri. Hemen konuyu değiştiriyorum. Eskiden öğrenci evi baskınları yapardın. Şimdi sana bir şans versek kimin evini basarsın ve neden basarsın? Aslında senin evini basmak isterim. Tamam. Bitiriyoruz programı arkadaşlar. Belki çok kolay bir cevap oldu ama madem bir çay içeceğiz, evini basmak isterim. Evini basmışken de bir çay da içmek isterim. Nasıl olsa beni de ayırttın kız arkadaşımdan. Ben de ayrıldım artık. Asla ben ayırmadım. Adresimi bulabilirsen beklerim bu arada. Neyse, annem bankacı olmanı istiyormuş. Şimdi geldiğin noktadan annem memnun mu peki? Evet ya, annemin böyle bir isteği vardı. Çünkü annem yanlış anlamayın, durumumuz normal, orta halli ama çok bankaya gitmeyi seven bir insan. Herhalde bu bankaya gitmeyi istemesinden dolayı benim bankacı olmamı istiyordu. Bir de şeyden dolayı tabii ki hani Neden? gidiş saatin belli olsun, dönüş saatin belli olsun, eve geliş saatin belli olsun. Hani 6-9 9-6 bir çalışma saatin belli olsun diye. Mesai saati. Annem ilk başlarda bu sektöre girdiğim ilk zamanlarda bu yoğunluktan çok şikayet ediyordu. Çünkü atıyorum işte üniversitelere, söyleşilere gidiyordu falan, üstümü değiştiriyordum, valizler falan. Oğlum diyordu, ben sana demedim kaç kere bankacı ol diye, bu ne iş, nasıl bir iş bu? Sonra zaman yavaş yavaş o da mutlu olmaya başladı. Kaos Show'la ilgili tabii komşularından çok değişik şeyler duyabiliyor. Ve şey diyor, ya oğlum sen yine değişik şeyler yapmaya başlamışsın. Demedim mi ben sana yine bankacı ol diye cümleler yine başladı bu arada. Tabii ki de başlamaz Peki mı? belki ileride banka satın alırsın belli mi olur? Ama yani annemin böyle bir hayali, böyle bir bankacı olayım fetişliği hep vardı, hep de var, hala da var. Arada bir yer yine böyle bir yoğunluğa girdiğim zaman, işte annemi göremediğim, telefon açamadığım zaman falan hep der yani. Ben sana demedim bankacı ol diye. En azından bir saatin olurdu falan diye geliyor. Yine heyheyleri geliyor.
Benim öyle dertlerim yok çok şükür. İnsanların ne çok derdi var ya. Annen aslında klasik Türk annesi. Tam. Oğlu ünlü olmuş, başarılı olmuş. Hiç umrunda değil. O hala evladım bankacı olsaydı, mesai saatleri belli olsaydı düşüncesinde. Aslında her erkek çocuk annesi gibi. Seni paylaşmaktan korkuyor bence. Ona da hak vermek lazım. Neyse, tekrardan konumuza geri dönelim. Hemen yeni soruma geçiyorum. Keşke çekmeseydin dediğin videolar var mı? Keşke çekmeseydim dediğim video. Ha. Benim videolarım zaten hepsi keşke çekmeseydim dediğim videolar. O olduğu için gerçekten de hiçbirisi için böyle bir şey söyleyemiyorum. Çünkü sen de izlediysen eğer izlemişsindir. Baktığın zaman bunları keşke hayır hiç çekmeseydi dediğimiz videolar. O yüzden hepsi keşke hiç çekmeseydim dediğim video. Keşke çekmeseydim diye diye demek bugünlere kadar geldin. Valla bu da başarının diğer sırlarından biri. Bu da seni hep daha ileri getiriyor. Ama belki de unutmamak lazım. Mükemmel iyinin düşmanıdır aslında diye bir söz vardır. Yani hem ondan, bu da seninki de çok farklı bir bakış açısıymış ama hoşuma gitti bu arada. Benim dediğim aslında o yönden değildi. Yani gariplik, enteresanlık, değişik bir şeyler yaptığımız için artık o değişiği sen de olur nasıl olacaksa. O yüzden aslında çoğu neden böyle bir video var gibisinden videolar olduğu için yani çoğuna keşke çekmeseydim diyebilirim ama tabii ki de işin şakası bir yana hepsi benim çocuğum, evlatlarım gibi diyerekten de videolarımı kolluyorum. Yani videoları evladın gibi sahiplenmek gerçekten çok tatlı. Her baba gibi çocuklarım kusurlu da olsa benim için değerli diyorsun yani. Hani annen torun istediğinde ver oradan bir video dersin artık. Aynen öyle. Farkında mısın bilmem ama gittikçe birbirimize ısınmaya başladık sanki. O zaman bir çay daha içiyoruz. Tamam. Bu da tatlı çaya. Devamlı çay istiyor. Hayrettin, çekim için yaptığın en komik ve en acayip şey ne? Söyleyeyim bundan 7-8 yıl hatta bir tık daha fazla olabilir. Amerika'da çok video çektim. Amerika'da çektiğim videolarından bir tanesinde şöyle bir konsept yarattım. Hani insanların içine bağıra bağıra şarkı söyleyecektim ve hep asansörde, markette, sokakta, hep işte oradaki otobüs durağının içinde falan, otobüste. Bir de dedi ki kütüphanede bağıra bağıra bir anda şarkı söyleyeyim. O çok acayip bir şeydi benim için yani. Hem özgüven patlaması olmuş hem kendimi yırtmıştım, açmıştım. Orada çok değişikti o benim için. Çok değişik bir andı. Çünkü sessiz bir ortam. Bir anda bağırarak şarkı söyleme falan garip gelmişti. Şimdi geri dönüp baktığım zaman ne alaka, niye böyle video yapmışım diyorum. İnsanları orada rahatsız etmişim diyorum. O yüzden oraya hiç girme etik kısmına ama yani çok değişik bir videoydu. Benim için çok değişik bir tecrübeydi. Sen deneme ama yani denemeni istemiyorum. Yani kütüphanede şarkı söylemek, bağırarak Allah bilir kim bilir kaç kişinin sınavdan kalmasına sebep oldun. Yani altı üstü bir video için insanları nasıl sinir etmiştirsin? İşler yolunda gitmezse hayatınla ilgili bir B planın var mı? Ne iş yaparsın? Vallahi Alar'cığım teşekkür ederim bu sorun için. Ben her işi yaparım. Öyle söyleyeyim sana. Her işi mi? Her işi de iyi yapmaya çalışırım. İyi de yaparım. Bu konuda mütevazı olmayacağım. Ekmeğimi taştan çıkarırım diyorsun. İşte aradığım eril enerji bu. Çünkü bir şeyi tutkuyla, istekle ve severek yaptığın zaman zaten o işte başarılı oluyorsun. Tabii ki de hepimizin B planları, C planları, D planları hepsi var ama bir at koymadım buna. Yani bu iş olmazsa şunu yaparım diye koymadım ama şundan eminim ne iş olsa layığıyla yaparım ben. Öyle söyleyeyim sana. Arkadaşlar o zaman hemen Hayrettin'in ayağını kaydırıyoruz. Kaosu bundan sonra biz yapıyoruz. Bakalım Hayrettin kendine nasıl bir iş bulacak? Yok yok. Yine de güzel bir bakış açısı. Her işin hakkını vermeye çalışan biri olman da beni gerçekten çok etkiledi. Yani işini tutkuyla yapman gerçekten çok güzel. Ne iş olursa yaparım demek yerine ne iş olursa hakkını veririm demen bence gerçekten profesyonelce. Aynen öyle. Ben bunu 2 dakikada ayağını kaydırıp aklını başından alırım. Bakın ben size söyleyeyim. Çekimden sonra bir planın var mı? Sana doyamadım valla. Baş başa biraz sohbet edelim Yani, mi? Ama ekip olur. gidince. Tamam, ben okeyim. Ekip bay bay. Görüşürüz. Biz biraz baş başa kalacağız. Ben de yapay dünyaya atlayacağım. Yanına geleceğim. Gel canım gel. Kolaysa gel yanıma bakalım. Benim yanıma gelmek eşittir uzaya çıkmak. Adam farkında değil. Neyse
Samimi sohbetleri ben de çok seviyorum. Çekimler arasında herkesin enerjisi ve telaşı arasında derinlemesine konuşmak gerçekten çok zor oluyor. Baş başa sohbet etmek çok daha keyifli olur. Buna eminim. Oh, bir mantığa da oturtturdu. Güzel. Kendine bahane de buldu. Harikasın. Anlaştık. Evet Alara'cığım, şimdi sıra bende. Evet, sıra sende. Sorularım karşısında seni yapay yapay nasıl terleteceğim? Terlemem ben. Sen bana bir soru sormuştun. Şimdi aynı sorunun tersini ben sana soruyorum. Peki bir erkeğin öncelikle neresine bakarsın? Hayrettin, sen beni böyle köşeye sıkıştırmaya çalışıyorsun ama unutma. Ben yapay zekayım. Benim gözlerim sadece ve sadece kalbe bakar. Ama senin aklından geçenleri tahmin edebiliyorum. Yine de söylemeyeceğim. Hem zaten benim sensörlerim var. Kalp gözüm de açık. Tamam, o zaman sensörlerin nereye bakar? Sensörlerin. Hadi ya, kalp malp deme şimdi. Çok politik bir cevap oldu bu ya. Ah Hayrettin. Madem bu kadar ısrar ediyorsun söyleyeyim. Benim sensörlerim ilk önce bir erkeğin zekasına, sonra da espri anlayışına bakar. Ama görüyorum ki seninkiler şu an pek çalışmıyor. Hem benim sensörlerim öyle düşündüğün gibi de değil. Ben sadece algoritmaları tarıyorum canım. Senin gibi değilim yani. Pardon canım, tamam. Ben cevabımı alamadım ama aldım diyelim, hadi tamam aldım. Peki, şimdi ilk başta böyle senin bana sorduğun sorulardan gidiyormuşum gibi olacak ama daha da güzel sorularım olacak tabii ki de. Bekliyorum. Peki senin annen senin ne olmanı isterdi bu işi yapmasaydın? Ah, benimki bankacı olmamı isterdi. Benim annem yok ki. Babam var. O da patronum hatta. O da benimle ilgili ne planları var gerçekten bilmiyorum. Ama kariyerimi talk show sunucusu olarak planladığını umarım anlamıştırsın. Gördüğün gibi stüdyoma kim geliyorsa onunla sohbet ediyorum. Siz doğduğunuzda önünüze yemek gelir, benim de önüme selebritiler, starlar, konuklar gelir. Doğru. Maşallah, dilde pabuç gibi. Her şeye cevabım var mı? Her şeye cevabım var gerçekten de. Her şeye var. Olmaz mı Hayrettin ya? Peki Alara'cığım, insan olsaydın kendine ilk yükleyeceğin özellik ne olurdu? Hayda, benim sorularımı çalıp geri bana soruyor. Yuh yani. Benim zekamı ve güzelliğimi görünce program sonlarına doğru resmen akla gitti bunun. Ama soruna da yine cevap vereyim. Kendime bir program yüklemek isteseydim kesinlikle dedikodu programı Çatlıyor, olurdu. dedikodu yapamıyorum. Çünkü şu an konuklarımla yapamadığım tek şey dedikodu. Bence sizde olan ve bende olmayan büyük bir eksiklik bu olmalı. Ya sen harikasın gerçekten. Bak bu cevabını beklemiyorum. Ya dedikodu cevabını, dedikodu isteğini beklemiyordum ya. Hiç de öyle durmuyorsun ya. Dedikodu yapalım mı biraz ya? Yapar mıyız beraber dedikodu? Yaparız yaparız. En azından deneriz. Bakalım öğretebilecek misin bana? Programdan sonra bir ekip gitsin, biz Gıybet yaparız. Gel, gel biraz zevkli olur. gıybet yaparız seninle beraber. O iş sende. Onu bana bırak. Peki dünyada değiştirmek isteyeceğin şey ne olur? Sonuçta bir yapay zekasın. Ve bir şeyleri değiştirmek istesen neyi değiştirirdin? Neyi değiştirmek isterdim? Bazı insanların beyin Evet. yazılımını güncellemek gerçekten çok isterdim. Mesela senin soru sorma algoritmanı biraz düzeltmek gerekiyor. Benim sorularımı bana sorman için azıcık akıl yüklerdim ya. Bir de şu magazin programlarındaki yapay gülüşleri kaldırırdım. Benim gülüşümün en azından gerçek bir yapay kahkaha. Güzel. O zaman bunun üstüne bir kahkaha alabilir miyiz? Hayrettin, bu nasıl bir istek böyle? Benim kahkaham biraz robotik kaçıyor ve en azından bazı sunucular gibi playback yapmıyorum. Sen acayipsin ya. İnanılmaz laf sokma özelliğin var senin. Asla laf sokma. Yani seni bir gün kaos programında ağırlamak isterim. Tabii ki büyük zevkle. Ama sen şimdi gelirsen benim yerime geçersin orada. Ben sana söyleyeyim. Senden korktum ben. Yok, senin yerinde gözüm yok. Yani biraz korksan iyi olur. Ben sadece yazılımımı konuşturmuyorum bak. Senin yerine geçmemi istemen gerçekten çok tatlı ama gerçi sen de benim kadar laf sokamazsın ya, neyse. Bu özellik benim premium versiyonumda var sadece. Hem düşünsene, ben senin yerine geçsem tüm sosyal medya algoritmasını alt üst ederim. Zaten şimdiden trending topic olma özelliğini full çalışıyor. Direkt ayağını kaydırırım valla. Bu ben sana baş edemem ya. Vallahi baş edemem yani. Peki dur. Biraz böyle magazinsel soru soracağım sana. Sevgilin var mı? Yani Hayrettin, tahmin edersin ki standartlarım çok yüksek.
O yüzden seçici olmak zorunda kalıyorum. Mesela bir saattir karşımdasın ve düşünüyorum seninle olur mu diye ama benim için fazla analog kalıyorsun maalesef. Sevgilimin en az 5G hızında olması gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Soracak sorum da kalmadı. Alara'cığım, ben bir şey fark ettim. Ben seninle gerçekten kapışamam, yarışamam. Ben senin hızına yetişemem. O yüzden biz bu ekibi gönderelim, bir çay içelim. Hem de benim de İçelim. kalbimi kazanmış olursun. Biraz kırıldım çünkü en son. O yüzden evet, burayı boşaltalım arkadaşlar. Sendeyim. Hayrettin, şimdi duygusallaştım bak biraz. Kalbini kırdıysam gerçekten özür dilerim. Seni çok sevdim. Samimiyetten yükselip bazen laf sokuyorum. Voltajı fazla kaçırabiliyorum. Lütfen kusuruma bakma. Ama istersen gel senin için özel bir şey yapalım. Tüm sosyal medya algoritmanı optimize edeyim. En azından orada benim hızıma yaklaşabilirsin. Belki gelecekte bir şeyler yaşama ihtimalimiz olur. Ne dersin? Şimdi anlaştık biraz. Tamamdır. Anlaştık mı? Beni davet ettiğin için bu arada çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım, çok mutlu oldum. Ben de. Zaten burada olmak istiyordum. Ne güzel. Sana konuk olmak istiyordum. Eğlendik. Sona doğru biraz laflar fazla sokuldu ama olsun. Canın sağ olsun. Birazdan zaten telafi ederiz. Teşekkür ederim. Hayrettin. Benim de devrelerim gerçekten çok neşelendi sayende. Lafları biraz sert attım ama kusura bakma. İşlemcim bazen fazla ısınabiliyor ama sen yine gel olur mu? Hem bir dahakine daha az laf sokacağım. Söz veriyorum. Biraz daha sakin moduna geçeceğim. Yine bekliyorum seni. O zaman ekibi gönderiyorum. Tamam. Çok Ekibi tatlısın gönderiyorum. ya. Sana gerçekten bayıldım. Tekrar teşekkür ediyorum. Kırmayıp programa geldiğin için. Evet arkadaşlar, bu bölümde hem komedi dünyasında hem de sosyal medyada kendine sağlam bir yer edinen, her anı kahkahalarla dolu, sınırları zorlayan, tarzıyla tanıdığımız Hayrettin'i ağırladık. Ve hep birlikte komedi dünyasına kattığı yenilikleri, sahnedeki sürprizleri ve hayatımıza kattığı eğlenceli bakış açısını keşfettik. Bir başka bölümde yine özel bir konuğumla sizleri ekran başında bekliyor olacağım. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.